Kaybetmişim yarım aklımı, ucundaymış meğer. Öyle sanmayın, aldanmayın. Aldanmak buysa eğer, çalıp gitse de kalbimi, yüreğimi hırpalamış, sevmiş de. Ama hep sonunda korkup kaçmış, yaralanmış, yara almış deli yüreğim. Çığlıklarım geçer elbet, yarınım içinde tuttuğum yeter. Çığlıklarım geçer elbet, yarınım içinde tuttuğum yeter. Çığlıklarım hıçkırıklarım. Kaybetmişim yarım aklımı, ucundaymış meğer. Öyle sanmayın, aldanmayın. Aldanmak buysa eğer, çalıp gitse de kalbimi, yüreğimi hırpalamış, sevmiş de. Ama hep sonunda korkup kaçmış, yaralanmış, yara almış deli yüreğim. Çığlıklarım geçer elbet, yarınım içinde tuttuğum yeter. Çığlıklarım geçer elbet, yarınım içinde tuttuğum yeter. Çığlıklarım teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bu haftada iyi ayrıştık. Malum yaz ayları temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıp toplumu ayrıştırmak ve bronz bir tene sahip olmak için en iyi mevsim. Bu haftanın ilk ayrışanları müzisyenler ve sahne emekçileri oldu. Yeni çıkan 3. nesil "Çünkü öyle istiyorum" yasakları kapsamında saat 12'den sonra müzik çalınması, yapılması, icra edilmesi, artık ne derseniz deyin, yasaklandı. Eskiden bir yasak koyulacağı zaman en azından usulen bir mazeret uydurulurdu. Artık o da yok. Çünkü neden olsun? Artık gece yarısından sonra müzik çalınamayacak. Çünkü nedir efendim o öyle o gıy gıy gıy, bu da kafa. Sizi mi çekeceğiz biz? Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. Bu cümledeki ilk kimse siz ve biz, ikinci kimse de malum havada süzülen gizli özneler ve zamirler. Bu iyi oldu aslında. Eğer anayasanın kimse kusura bakmasın evresine geçtiysek ve isteyen istediği şeyi yapabilecekse, mesela biz de vergi ödemeyebiliyor muyuz acaba? Özellikle de ÖTV canımızı çok sıkıyor, ne yalan söyleyelim. Acaba mecazi anlamda bir job yer miyiz diye de düşünüyoruz böyle düşündüğümüz için. Şimdi mecazi anlamda job filan yer miyiz diye sorduk. Job'u bir kere kınından çıkardık. Sinemada Çehov'un silahı diye bir tabir var. Sevgili izleyenler, bir sahnede eğer silah gösterdiyseniz o silah patlayacak. O yüzden biz de bu çıkardığımız mecazi job'u birilerinin kafasına indirmeliyiz diye düşündük. Neyse ki indi de
bizim kafalarımız kurtuldu şimdilik. Bu job kime indi derseniz, müzisyenlerden sonra bu hafta ikinci ayrışan topluluğumuz olan LGBTQ vatandaşlarımızın başına indi. Jobları aperatif olarak önce geçtiğimiz hafta Maçka Parkı'nda piknik yaparken yediler. Çünkü ne demek efendim barışçıl kendi halinde müzik çalıp eğlenerek piknik yapmak? Bu ülkede kimse eğlenemeyeceği gibi varoluşları bile Türk aile yapısına, örfümüze, adetimize, kültürümüze, daha nice bizi cendereden cendereye sokan yapılarımıza tehdit kişiler asla eğlenemez. Neyse ki bu piknik dağıtıldı. Yine gözaltıları yaşandı. Bir vatandaşımızın kolu kırıldı. Yen içinde kaldı galiba çünkü devamı konuşulmadı. Gökkuşaklı objeler ve gençlerimizin bu ülkeden kaçma hayalleri dışında kalan diğer tüm hayallere de el koyuldu, rahatladı. Bu kovalamaca tabii ki hafta sonu yasaklanan Pride yürüyüşünün ön gösterimiydi. Dünyanın her yerinde yapılan onur yürüyüşleri bizde de yıllardır Taksim'de yapılır. Vatandaşlar eşit hak ve özgürlük isteklerini yineler, eğlenirler ve sessizce dağılırlar. Ama bizde yıllardır sadece dağılıyorlar, daha doğrusu dağıtılıyorlar. Üstelik ibretlik manzaralar ve orantısız bir güç şöleni eşliğinde dağıtılıyorlar. LGBTQ vatandaşlarımız dedik çünkü burada vatandaş vurgusu önemli. Ve dikkat ederseniz her hafta bir grup kendilerinin de bu ülkenin vatandaşları olduğunu hatırlatma gereği duyuyor. Herkes gibi vergi verdiklerini, düşman olmadıklarını ve kalplerinin bu ülkeyle beraber attığını hatırlatma gereği duyuyor. İltimas istemiyorlar. Ama siz razı olduğunuz için de yaşamak istemiyorlar. Çünkü rıza verildiği gibi çabucak da alınabilir. Herkes gibi insan onuruna yakışır bir şekilde temel hak ve özgürlükleriyle yaşamak, kanun tarafından korunmak, istedikleri kişiyi sevmek ve istedikleri işi yapabilmek istiyorlar. Dedik ya her hafta ayrışıyoruz diye. Geçen hafta müzisyenlerdi, bu hafta da LGBTQ vatandaşlarımız oldu. Ondan önce de sayamayacağımız kadar çok kişi koptu gitti. Bakalım haftaya kim olacak ya? Belki de şanslı kişi sizsinizdir ama biz artık yorulduk. Bizce siz de yoruldunuz. Hepimiz aynı gökyüzünün altındayız ya. Ve hepimize yetecek kadar yer var. Artık hep beraber bir durup derin bir nefes çekmesek mi? Herkes eşit olana kadar kimsenin eşit olamayacağını anlamak bu kadar mı zor? Dizginlenemez baskı ve ayrıştırmalara rağmen kendileri olabilme cesaretini gösteren herkes, aldığı her nefes, attığı her adım zaten başlı başına bir onur yürüyüşüdür. Onur haftamız kutlu olsun. Şimdi diyeceksiniz ki hep kötü haber mi var? Olur mu? Hiç daha kötüsü de var. Şarkıcı Emrah kripto para çıkarmaya karar verdi. Tek karar veremediği nokta ise coin'in adı olmuş. Ama belli ki coin adı üzerine epey kafa yorulmuş, uykusuz geceler ve analizler yapılmış ve sonunda isim seçenekleri 2'ye indirilmiş. Bunlardan ilki M-Coin. İkinci seçenekse Emrah Coin olmuş. İlki kulağa çok Freudian geldiğinden önermiyoruz. İkincisi daha iyi gibi. Sonuçta böyle bir fonun fiyatı düşerken Emrah Koç Türk aile yapısına zarar veriyorlar geyikleri yapılabilir. Valla şaka bir yana Emrah Bey'i de tebrik ediyoruz ha. Benim diyen insanın aklına gelmez. Ama şunu da belirtelim, kendisi vizyon sahibi bir insanmış. 2018 yılında bir konser için 30 Bitcoin istemiş. Ta o zamanlardan finansal yatırımlar konusunda ne kadar ileri görüşlü olduğunu göstermiş. Helal olsun valla. Efendim ülkemizde, daha doğrusu ülkemize has postmodern belediye heykelciliği sanatının unutulmaz parçalarından olan karpuz içinde Takashi Bebek heykelini gördüğümüz Diyarbakır'da başka bir karpuz heykeli daha ortaya çıkmış. Hatırlarsanız tırda taşınırken çekilen fotoğrafları bile sosyal medyayı sallamaya yetmiş ve herkesin aklına bu seferki karpuz ne ayak acaba sorusunun gelmesine sebep olmuştu. İşte o karpuzun sırrı çözülmüş sevgili izleyenler. Karpuz Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir baz istasyonunun tepesinde görülmüş. İlk bakışta soğuması için baz istasyonunun üzerine bıraktılar gibi duran karpuz heykelinin baz istasyonunu kamufle amacıyla koyulduğu ifade edilmiş. Umuyoruz bu karpuzun içinde yine bebek falan yoktur. Çünkü baz istasyonunun da radyasyonuyla bu sefer karşımızda Takashi bebeği mumla aratan bir mutant çıkabilir. Dikkat etmek lazım. Sonra işin yoksa Power Rangers ara. Sıradaki haberimiz kuş besleyen seyircilerimizi o kadar da yakından ilgilendirmiyor. İstanbul Pendik'te evinin bahçesinde 73 adet ekili Hint keneviri ele geçirilen ve hakkında 12 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılan şahıs kendini mahkemede güvercinlere verdiğim tohumlar toprağa düşmüş, kendiliğinden Hint keneviri bitkisi yetişmiş diyerek savunmuş. Vallahi biz bayıldık bu savunmaya. Ancak Sokrates bu kadar güzel savunma yazabilirdi diye düşünüyoruz. Bayağı tohumdan fidana, fidandan ağaca, ağaçtan ormana şeklinde mahkemeye doğaya karşı gelinemeyeceğini hatırlatmış. Üzerine de eğer bir suçlu varsa o da toprağı havalandıran solucanlardır demiş. En ufak sorumluluk almadan köşesine
gölgesine çekilmiş. Resmen pudra şekeri savunmasını bile gölgede bırakan eşsiz bir savunma. Bu arada savunmada bahsi geçen güvercinlerse içici değil, yiyici oldukları yönünde söylemlerde tabii ki bulunmadılar. Çünkü onlar güvercin. Efendim Ukrayna son yılların en sıcak yaz aylarından birini yaşarken başkent Kiev'de sıcaklardan bunalan vatandaşlar metro çıkışlarına kurdukları duşakabinlerle serinliyorlarmış. Ülkede hava sıcaklığı 40 derecelere dayanınca buna alışık olmayan Ukraynalıların şirazesi kaymış. Çözümü sokakta duş almakta bulmuşlar. Metro çıkışına koyulan duş en azından toplu taşımadaki ter sorununa çözüm gibi dursa da halka açık alanda anadan yürüyen soyunum kim duş alır merak ediyoruz. Sevgili Ukraynalılar, buradan size sesleniyoruz. Eğer ilk sıcak dalgasında hemen götü başı kaybedip sağa sola duş koyacaksanız size birkaç Adanalı eksper gönderelim. Hem size sıcak havayla nasıl baş edilir anlatırlar hem de bici bicisiydi, şırdanıydı, kebabıydı, yanında bonus olur. İçimize su serpen bir düzeltme haberimiz var geçen haftadan kalan. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi doçent doktor Sayın Selda Mercan'dan aldığımız bilgiye göre Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin incelediği raporlara göre canım ülkemiz ne 2021 yılındaki raporlarda ne de geçmiş yılların raporlarında ilk sırada yer almıyormuş. Geçen haftaki haberde her yerde bu haber böyleydi. Biz işte esrar tüketiminde İstanbul 2. Adana 3. falan diye bir bilgi geçmişlerdi. Biz de canını almıştık o haberin ama haber yanlışmış. Aksine 2019'daki raporlarda ise son sıralardaymışız. Neyse canım iyi bari bir şey var memleketle ilgili. Efendim bu hafta alkışlar filenin sultanlarına kadın A milli voleybol takımımız Japonya'yı 3-0 yenerek bronz madalya sahibi oldu. Özellikle 29 sayıyla oynayan Ebrar Karakurt turnuvayı izleyen herkesi kendine hayran bıraktı da diyebiliriz. Bize bu gururu yaşattıkları için oyuncusundan teknik ekibine herkesi tek tek tebrik ediyor. Başarılarının devamını canı gönülden diliyoruz. Hanımlar beyler serbest vuruş bitti. Kerem Bürsin. Evet, merhabalar. Merhaba, adam havalı. Bir kere şuradan şöyle geçemedim ya. Gördünüz mü? Sana helal olsun. Nasılsın? Ne var ne yok? İyiyim, Yolda sen mı her nasılsın? şey? İyi, fena değil. Fena değil. Biraz Biraz alışacağız. Aynen. İnsan gözü görmeyeli yıllar oldu. Evet. Biz Kerem'i kapalı odalarda yaşatıp sadece sete çıkartıyoruz dışarı. Şimdi Kerem, seninle ilgili biz yine tabii çok çalıştık. Sen İstanbul'da doğup 10 aylıkken babanın işi yüzünden yola çıkıyorsun. Hı hı. Ama yani o bir yola çıkmak öyle normal bir yola çıkmak değil. Bak İskoçya, Endonezya, Malezya, Kuala Lumpur, Birleşik Arap Emirlikleri, sonunda da Amerika. Anaokuluna Endonezya'da falan gidiyorsun. Aha. Ya görmediğin bir yer var mı? var. Neresi? Var yani. Ve bilmiyorsun. Belki de bilmediğin için görmemişsindir. Bak ne zaman bu duruma alışmaya başladığını merak ediyor bizim çocuklar. Bir de böyle bir şey oldu mu? Yani biz tamam geziyoruz abi bundan sonra böyle bu iş falan dediğin bir an yaşadın mı? Yani onu fark etti yani anladı. Evet. Yok hiçbir zaman anlayamadım. Hiçbir zaman anlayamadım. Yani çünkü Hep böyle gittiğinde yerleşeceksin mi diye düşünüyordum. Ya ben hep o kafadaydım. Bir de yani arkadaşlıklar ediyorsun. Bazen sevgilin oluyor. Ondan sonra okey. Senin kesin bazen oluyordu. Çok az. Aynen. Evet. Ama sonra bir gün babam geliyordu. Okey. Bir ay sonra buraya gidiyoruz. Ondan sonra tamamen o hayatı kapa. Ondan sonra bambaşka bir ülkeye taşın. Orada yeni hayat oluştur falan. Garipti ama avantajı şuydu. Dünyanın neresinde olursan ol, bazı insanlar aynı. Yani insan kalıbı. Yani o yüzden olmuştu. Ben de artık böyle okula gidiyordum ilk defa, ilk günüm. Hemen böyle kestiriyordum tamam yani cool çocuklar, loserlar, skaterlar falan filan. Okey tamam bizim okuldaki bunun tekabülü falan. Öyle şeyler yapabiliyordun yani ondan uzak dur falan. Peki hiç böyle bir evin gibi hissettiğin bir yer oldu mu? Evet yani Endonezya
kesin. Yani orada büyüdüğüm için herhalde ve hatırladığım için orası şey yani... En uzun kaldığın yer orası mı? En uzun kaldığım yer şu an İstanbul oldu. Tabii yani evet, şu an yani var. İstanbul oldu. Ama hep 4 sene. Hep 4 senede bir taşınıyorduk. Amerika'da işte Texas'ta 4 sene kaldım. Boston'da 3 sene kaldım. Sonra Los Angeles'ta 4 sene kaldım. Sonra buraya geldim. Yani ama Amerika'yı toplasan... En uzun Amerika olmuş oluyor. Sene. Boston'da pazarlama iletişim bölümüne gidiyorsun. Hı hı. Bu isteyerek seçtiğin bir şey mi? Yoksa hani bir de yani senin hayatında öyle bir şeyle karşılaştığını düşünmüyorum ama bizde hani altın bileziğin olsun diye bir şey var. Ya o biraz yani evet biraz o şeydi güvence, sigortamdı. Bayağı aynısı yani. Aynen. Ailen mi? Ailem. Böyle olmasın daha doğru. Yani oyuncu olmamı hiç istemediler. Yani babam hiç istemedi. Annem gizli destekleyiciydi. Ama yani iyi ki de olmuş yani pazarlamayı çünkü ben de okumak istiyordum. Zaten sonra o entertainment marketing oldu yani sektörümüze yönelik bir PR, pazarlama falan. Ama ondan sonra yani ilk senemden sonra oyunculuk gene hemen devreye girdi. Peki hiç bu Los Angeles'a gidiyorsun zaten bildiğim kadarıyla. Boston'dan sonra evet. Evet. Yani direkt işe atlayacaksın gibi bir şey. Yani nerede yapılıyor bu iş diye merkezine gidip orada uğraşmaya başlıyorsun. Çeşitli işler de yapıyorsun falan. Hiç düşündün mü ya? Bu olmayacak galiba ya. Çok. Her gün. Her gün. Her gün. Yani zaten biraz oyuncu olmanın yani kötü yanı da o değil mi? Yani bilmiyorum burada o süreci nasıl geçiyor ama Amerika'da Aynen. Yani bayağı diyorsun yani. Aynen. Yani what the am I doing? Burada bazıları çok şanslı olabiliyor tabii. Yani gelir gelmez iş yapmaya başlıyor ama kimi aradım? Birini Günfer'i aradım. aradım da dedim şu an yani o yani biliyorum o çok stresli şu an benden daha stresli. Günfer nerede? Demiş gibi düşünme. Dediğim Merak gibi etme. düşünme. Ya da bir şey yok. You falan sıkıntı. Değil mi? Benim iyidir İngilizcem. Diyebiliyor muyuz peki? Diyebiliyorsun. Yoksa biplenecek mi? Yani şöyle mesela bu komik olsun diye bütün bu f**'ları bipleyebiliriz. Tamam. Çünkü 36 tane dedik. Ya da bir montajı yaparız en sonunda. Montajı yani o bip dedik falan diye gidecek Tabii. şu an. Tamam. O yüzden bence diyebildiğimiz kadar diyelim. Aynen. Hatta hep beraber diyelim. 3 deyince diye bağırıyoruz. 1, 2, 3. Allah'ım. Anı gibi anı be. Gördünüz mü? 70 kişi diye bağırdık ve ülkede hiçbir şey değişmedi yine. Çok iyi. Ona alışığız. Okay. Bizde de öyle. Yani bizde de bazı gerçekten hayata iyi başlamış şanslı arkadaşlarımız. Şans da tek başına bir şey değil. Onu da değerlendirebilme yeteneğinin olması lazım. Onlar dışında birçok insan gerçekten ya galiba yanlış meslek falan diye geziyor yani. Zaman zaman hatta iş yaptıktan sonra da o fikre O tekrar hep gelen olacak var zaten yani. Bence o hep olacak. Olabilir. Evet. İlk ters düşmeniz oyunculukla mı ilgili oldu? Babanla? Yok. Yok. Ben lisedeyken müzik grubum vardı. Ve bayağı hayatım müzikti. Ki yani şimdi düşününce yani bayağı büyük bir liseye gitmiştim. 5000 kişilik bir liseye ve yani bayağı her şey vardı lisede falan. Yani muhtemelen yani beni yani hem spor da yapıyordum ama müzik tamamen o olaylardan kurtardı beni. Yani yani hafta sonları konser veriyorduk ya da şarkı yapıyorduk. Yani evet ama tutturmuştum. Üniversiteye gitmeyeceğim yani okumama gerek yok. Ben müzik yapacağım. Biz arabamızla komple Amerika'yı turlayacağız, yapacağız falan filan. Bayağı ciddi bir şekilde bu kafadaydım. Orada büyük bir sıkıntı yaşadık. Ama ikna olmuşsun sanki. Yani olmak zorundaydım. Çünkü yani babam da olmak zorundaydım. Hiç estetiğin var mı? Yok. Bir düşündün nasıl ama. Bir şey oldu? Yani estetik mi? Hayır, ne giriyor? Ya işte meme yaptırdın mı gibi. Yaptırmadın. Evet. Yani botoks falan filan.
Ya botoks... O da estetik olur mu botoks? Bak bu önemli. Ya botoks hiç yaptırmadım, sadece merak ediyorum. Aynen 74 bölüm oldu. Bu konuda emin değiliz. Bazıları diyor ki o estetik, bazıları diyor ki küçük müdahale, bazıları diyor ki o... Mesela sonucu anlamıyorum. Sizce ne? Mesela botoksu olan var mı aramızda? Sizin botoksunuz mu var? Estetik. Estetik diye mi düşünün? Ne? It's okay. Değil mi? Efendim? Siz bir şey diyordunuz. Mikrofona der misiniz? Duymuyorum. Estetiktir. Yani. Mesela botoksu yaptım, kırışıklığımı düzeltmedi. Bu bir estetik değil. Mallık artık bu çünkü. Dava açı. Bir mesela şey var, çeneye hani sıkma diye yapılan. Ne Umay'cığım? Maserati botoks. Ha. O da mı estetik? Yani aslında çok sayılmaz. Tamam. Bence de sayılmaz. Okey. Böyle bir Estetiğim durum yok. var. Peki estetikle yani karşı mısın? Bu umurunda olan bir bilgi mi bu? Yani. İhtiyacı olan yaptırırsın. Yani mutluysan yaptır, Değil mi? mutlu değilsen yaptırma ama yani bilmiyorum. Ben Kim doğal bilir? şeyi seviyorum, yani kırışık seviyorum. Yani yaşanmışlık ya. En yakın arkadaşının kredisi hangi davranışıyla sende biter? Yani ben çabuk silip atabilen bir insanım. Özel bir şey yapmasına gerek yok. Yok yani. Öyle bir şey demek istemedim. Yalan söylerse mi gibi mesela yani. Yani yalanın boyutuna bağlı biraz. Ama ya yani saygısızlık Rahatsız ya. olunca Saygısızlık, hemen kesiyor aynen. musun ilişkini? O kadar sert. Yani şey ama alışkınım yani her 4 senede bir insanları doğru. paketleyince. Evet. Doğru. Ben mesela mümkün değil. Çok zor. Evet. Ha, güzel. Annenin ısrarla sana verdiği bir öğüt. Saygılı bir insan o. Saygılı bir insan. Aynen. İnsanlara saygılı. Ama sen saygılısın zaten. Ya işte Ha, annem- ama o da annem tekrar işte. ediyor. Anne çünkü o. Peki aldığın en tuhaf iltifat neydi? Okey, evet. Bir kulağım kepçe benim. Hangisi hatırlamıyorum, bilmiyorum ama biri gelip de... Birini söylerseniz. Sol değil mi? Sol kep- Sol mu? Evet, sol. Sol. Evet. Değil mi? Biraz kepçe. Aynen, evet. Birinin çok hoşuna gitmiş bu olay. Bir kulağımın kepçe olması, bir tanesi normal olması. Yapma ya. Benim de yani Sen de mi? evet. Sizin de bir tane. Ben keşke sağ olsaydı o Size zaman de mi oradan yürüyorlar? şey olurduk. Bana da der. Size de. Çok tatlı kepçe kulak ve bir tane. Evet, bir tane. 2 olsa olmaz ama bir tane falan. Ne? Sizin Senin de sağ sağ mı? mı? İşte. Kırışığınız var mı? Hey! Buldum seni. Evet, enteresanmış gerçekten Evet, ya. ilginç. Dahil olduğun tuhaf isimli bir WhatsApp grubu var mı? Yok. WhatsApp... Gerçekten yok. Ha. Yani çok WhatsApp'ı yani çok telefonumla ilgilenmiyorum. Peki gizli gizli dinlediğin ama ay ağzıma takıldı ya dediğin bir şarkı var mı? Yapma ya. Doktor her Ya, şeye üzülüyoruz ama şu an. var. Ama çok dinlemiyorum. Sadece ağzıma habire takılıyor. Adını da bilmiyorum. Ama ne oldu sana, ne oldu böyle var ya. Harbiden yani karavanda onu söylüyorum bazen. Bir çuval incir bok oldu ya. Evet. Beklemezdin değil mi? Ne oluyor? Hep beraber söyleyeceğiz. Ne yapalım? Var değil mi bizde? Ne oldu? Ha burada ne oldu diye gireceğiz. Yok. Tamam. Ben bugün seyirci kudurmuş. Seyirci kudurmuş. Sezon finaline yakışır bir seyirci. Sizin hepinize kurban olsunlar. Peki sarhoşken attığın, uyanınca kafama sıçayım dediğin bir mesaj oldu mu? Yani Bir şey geldi aklına ama. yok çünkü yani Sarhoş olmuyorsun. telefonumla zaten ilgilenmiyorum. Ha, ben zaten giderim. Ama sarhoş olunca daha ziyade oluyor. Yani kime mesaj attığımdan ziyade ben ne yaptım Ha. şeyi. Çünkü soyunuyorum.
Ama her yerde soyunuyorum. Ve yani soyunma değil, ilk pantolonla başlıyorum. Tişört hala üstümde ve öyle çoraplar, pantolon yok. Soyunuyorum. Sarhoş olunca söylüyorum. O yüzden çok içmiyorum. En son 2,5-3 sene önce sarhoştum. Çaktırmadan bak dendiğinde çaktırarak mı bakarsın yoksa profesyonel misindir? Neye bakıyorum? Ha ona göre. Mesela... Yani bir kavga gibi bir şey varsa direkt bakarım. Yok. İşte çok hoş bir hanımefendiyi gösterdim diyelim sana. Muhtemelen yani çaktırmadığımı düşünüyorum ama çaktırıyorumdur. Ha. Ama daha yani bakmaktan ziyade mesela seninle konuşuyoruz ya. Hı. Burada bir konuşma olsun, seninle konuşurum ama komple orada ne olduğunu anlarım yani anladın mı? Kulağım tamamen orada yani. Orada bayağı bir profesyonelim. Yani bir 8 konuşmayı yapabilirim tamam. Çok iyi. Tehlikeliymiş. Kerem Bürsin'in yanında dikkatli konuşun. Kız arkadaşının günlüğünü bulsan okur musun? Evet. Evet. Mesela Okurum yani. ama bu kahkaha değil, gıdaklama. Mesela ben okurum diyen var mı başka? Mesajlarını falan okuyorum ama Ha. ben hiç telefonumu karıştırmam. Ha, ben de onu yapmam. O başka. Ama günlük net okurum. Net okursun. Peki mesela canını sıkacak bir şey görsen? Görmem eminim. Ay ne tatlısınız siz ya. Evli misiniz? Ve buna şaşırdın sen. Peki Emin olmasına mı şaşırdın? günlüğün var mı? Yok henüz var. Ha. O yüzden kendimi güvene almam lazım. Hadi, ne kadardır berabersiniz? 4 sene bitti. Ya. 4 sene mi bitti? 4 sene 4 bitti. sene bitti 5'e gitti. 5'ten gün alıyorsunuz. 5'ten gün alıyorsunuz. İyi. Çok Ay, iyi. ay. Acele etmeyin. Yok evlenmek. Yok yavaş yavaş. Yavaş. Ama Yok. yani 4 yani 4 köpek yılı. değil mi? 28 sene diyor. Ne? 4 kritiktir yani. Vallahi öyle 4'ü derler. geçersen geçtin, geçemezsen zaten Bir de 7 var galiba. 4, 7. 5 miymiş hanımefendi? Siz dört biliyorsunuz değil bu mi? işleri belli ki. O zaman sizin daha var. 5'miş sizin bu sene. Evet. Arkadaşlar dikkat. Ben de okurum diyen arkada biri vardı. Siz de okursunuz. Ben kesin okurum ya. Siz kaç yaşındasınız? 18. Ondan. O artistlik ondan. İsminiz neydi? Mina. Mina. Evet. Ay ne kadar güzel isminiz var. Mina'cığım 18 yaşında olduğun için biraz ağır gelebilir ama insanlar göttür. İşte onu öğrenirim. Hayır daha konuşmam zaten. Saçmalama. Öğrenip onun ağzına sıçacağız Mina. Bir şey varsa bir daha konuşmam. Aynen abi. Sensin. Mina'yı alkışlıyoruz. Yanındaki kişi mesajlaşırken ufaktan gözün kayar mı? Vallahi mi ya? Müthiş. Var mı kaymayan başka? O günlük de okumaz zaten. Mesajı da bakmaz. Siz bir şey Çok söyleyin. meraksız. Ay ablacığım, 4 sene ne güzel gelmişsiniz. Burada bok olmasın işler. Peki takıntın var mı? Ne? Yani çok takıntım var. Yok ama ben ciddi takıntıdan bahsediyorum. O Nasıl kadar bir yoktu. takıntıdan bahsediyorsun? Mesela kapıyı 3 kere böyle açıp kapamadan gidemiyorum ben falan gibi bir şey. Evet. Duşta önce şampuanla başlamam lazım. Yani önce vücudumu yıkarsam kötü bir gün olacak. Evet. Yani şampuan, sabun, krem, Aha. sonra gene böyle bir çabucak sabun. Ve aynı zamanda parfüm sıkarken elime 3 fıs, sonra böyle, sonra şuradan başlayıp bir X yapmak zorundayım. Gerçekten. Adam Wolverine galiba. Hazırsın. Sonra da şunlar çıkıyor işte tırnak. Sonra sıçrıyorum ben. Güzel, iyi. Öyle takıntı. Allah sağlık versin. Yani ben o kadar da takıntı değil. Peki hiç kendi horlama sesine uyandın mı? Horluyor musun? Olabilir. Olabilir. Yani başkalarına sormak. Başkalarına Ya da sormak başkasına. lazım. Peki aramızda hiç kendi horlama sesine uyanan var mı? Hanımefendi, hiç de siz de mi uyanıyorsunuz?
Peki uyku apnesi falan mı acaba? Değil, sizinki bayağı horlama. Nasıl peki sizin horlama? Uyandığınız horlama nasıl? Çünkü o bir... Lan. Bir de... Lan. Ha? Ha? Ha, ne tam yapıyorum. Peki kirli sepetinden hiç tişört ya da çorap giyip dışarı çıktın mı? Evet, çorap iğrenç bir şey. Asla yapmam onu ama tişört yaptım. Bayağı yaptım. Evet, burada zaten bir karmaşa var. Çorap giyenine rastlamadık galiba daha. Peki don? Don? Don, yok don yapmam yani. Don yapacaksam da yani Seçeneklerimiz Tersine arasında yaparsın. don yok zaten. Evet. Don yaptın mı sen hiç? Hayır. Hiç mi? No. Tişört Çorap? ve çorap. Çorap da yapmadım. Çok eskiden bu o kadar kirli değil diye giydiğim çoraplar var ama kirli sepetine atmamıştım. Ben onu yapıyorum. Ha. Yani bunun hakkı yani 3 saat bununla gezdim bugün. Yok. Öyle bir şey yok. Yarın da Evet. ya onu yapıyorum. Oo, tamam. Onu yapman lazım. Aynen. Peki hiç sevgilinden ayrılırken sorun sende değil, bende kartını oynadın mı? Oynadım. Sende ama miydi? kart değildi. Gerçek yani şimdi Sendeydi sıkıntı ne biliyor musun? gerçekten. Gerçek olunca Ha. gerçek olunca yani sorun bensem Bunu mesela gerçekten böyle olduğunu... ki böyle açıkladım. Yani Ha. biliyorum çok klişe bir şey söyleyeceğim ama bir klişenin bir sebebi vardır. Çünkü bazen gerçektir ve bu gerçek mesela. Hı. Olmuyor. Allah, öyle ayrılan ve gerçekte sorunun kendinde olduğunu düşünmeyen var mı? Ha. Hanımefendi, ben gördüm o elin kalkışını. Enteresan. Ben hatırlamıyorum hiç kullandım mı bunu ama yani genel şey gibi gelir bu Peki bana. neden ayrılıyorsun? Onda sorun. Aptal mıyım yoksa ben niye sorun bendeyse o ayrılsın zaten. Sorun da mesela sorun ne? Mesela senin sorun dediğin şey ne? Ben Hayır, onu ama bak- sevmiyorum. Bu bir sorun değil ki. Ama sen eğer ama şimdi o senin sorunun olmuyor mu? Yani atıyorum sevgilin Ha. kirliden çorap giyiyor. Evet. Anladın mı? Sen de bunu yapmıyorsun, sevmiyorsun. Evet. Sevmiyorum. Tamam. Evet. Ama o seviyor. Evet. O da öyle yaşamış hayatını bugüne Evet. kadar. O senin sorunun oluyor. O benim sorunum oluyor. O zaman sorun sende. Sorun bende, senin kirliden çorap giymeni Yapamıyorum artık. sevmiyorum. Evet. Sorun bende. Yoksa sen kirli bir şeylerle tabii ki gezebilirsin. Bu bir sorun değil. Ayağın mantar olabilir ve bu bir sorun değil. O yüzden sorun bende. Fazla temizim. Ben gereğinden fazla temizim. Sorun bende. Sen pislik içindesin ama sorun ben. Burada sorun niye bende ya? Pis yani o. Ama ona göre pis. Öyle biri yok arkadaşlar. Öyle yanlış anlaşıldı. Evet, anladım ama dediğini. Anladın mı? Fena değil. Evet. Peki evine aldığın en pahalı eşya ne? Halı. Halı. Belki Halı. belki halı. İran halısı falan herhalde televizyondan pahalı. Eskiciden aldım. Eskiciden. Aynen. Okey. Hiç sadece o anı kurtarmak için söylediğin bir yalanı unutup tekrar yalan söyleyip... Çok. Sonra yalan kuyruklu söylüyorsun. yalan. Sonra o yalanı da Oo. yani çok Var. yaparım. Yapıyor Ama musun? şöyle şu niyetle yaparım. Yani atıyorum diyelim birlikte setteyiz. Aha. Giderim işte birine sette ya İbrahim yani dün öyle bir şey falan böyle bir şey uydururum o kişiyi şey yapmak için. Sonra unuturum onu dediğimi. Ha. Sonra o kişi atıyorum sonra sen geldin sete hepimiz setteyiz. O kişi de İbrahim'den uzak duruyor. Sonra İbrahim de hayırdır niye yani Burak niye benden uzak duruyor falan filan. Ne bileyim abi. Ondan sonra Burak sana anlatır. Sonra sen bana gelirsin. Lan sen ne dedin de böyle falan. Ondan sonra oradan çevirmeye çalışırım. Şok oluyor. Tuhaf bir alışkanlık sevgili Kerem. Evet. İnşallah bize yapmazsın. Fake sosyal medya hesabın var mı? Yok. Yok. Sen Yok. zaten telefonla uğraşmıyorsun. Yani hiç zaten çok girmiyorum. Yani şimdi fake olsa yanlış bir şeyler paylaşırım falan. Yani, devam. Stres Okey. ya. Aynen. Peki karşında o anda hiç selam verip lak lak etmek istemediğin birini yürürken görsen selam verir misin yoksa görmemiş gibi yapıp geçer misin? O biraz şeye bağlı, dereceye bağlı. Yani Yakınlık derecesi. Yo yani sevmeme derecesi. Ha. Yani bir level 10'sa ya o zaman direkt ama bir level 5 ise ya da 6 ise iyi okey idare ederim. Yani merhaba Geçmez. falan. Kendine birden 10'a kadar kaç veriyorsun? 10 ne oluyor?
Kötü mü iyi mi? İyi. Ha. 10 en iyisi, 1 en kötüsü. Ay, ne bileyim yani kendimle alakalı. Zor bir soru. O yüzden Üç, seyirciye... 3 mü? 3 ya. Al. 3. Yok. Bir tane daha. Biz hepimiz böyleyiz Kerem. Biz senin biraz daha böyle bir şeyleri hak ettiğini düşünüyorsundur diye düşünüyorum. Şimdi bir hanımefendi sizce kaç? Kaç? Ama Beyefendi sizce? 9'u ne? net. Beyefendi sizce? Eyvallah. 8. Nereden Arkadaşlar kırdın? dürüst olun. Fazla özgüven. Kim? Beyefendi siz... Ben mi? Bak. Yok bak gerçek hiç alakası yok. Bak işte sen... Alakası yok. Özgüven olan adam 3 der mi kendine ya? 3 diyor 3. Ben 7 diyorum ya. demiyorum. Ben de 3 diyorum. Sizce beyefendi siz... Adam 10 ya. Yok. Hiç şey yapacak bir şey yok. Can Bey sizce? Bence 9 değil, hiç çalışmaya devam. O yüzden Tamam. 3. Ezgi? 10. Yani ortalaması gördüğün gibi yüksek bayağı. Neden 3 ya? O kadar kendinle şey yapıyor musun? Yo işte yani ne bileyim. Onu düşünmüyorsun o kadar falan. Yani. Okey. Gelişeceğiz. Aynen. Çalışmaya devam Can Bey. Hayran olduğun ama tanışınca fıs çıkan ünlü oldu mu? Çok demek istemiyorum ama evet oldu. Çok mu Yani hayal kırıklığı. Aa, Şey dedim o- yani keşke hiç tanışmasaydık. peki? O kadar. Evet. Ay hay Allah. Evet. Keşke ismini sorsam ama. Çok var. Çok. Peki. Çok Hanımlar beyler sizce Kerem dürüst müydü? Oyunculuk eğitimini Los Angeles'ta aldın diye biliyoruz biz. Yo aslında üniversitede almaya başlamıştım. Şeyde. Boston'da, Emerson'da. Aynen. Sonra evet Los Angeles'ta Eric Morris'la çalıştım ama yani ondan önce zaten oyunlar, müzikaller. Yani en nihayetinde Amerika'da eğitimini aldın Evet. diyebileceğimiz bir şey. Yes. Ve bu ağırlıklı olarak burada oyunculuk yapıyorsun ya. Peki bu mesela oradaki eğitimle buradaki eğitimi kıyaslayabilme fırsatın oldu mu? Ya da oradaki eğitimin sonucu yapılan oyunculukla buradaki eğitimin sonucu yapılan oyunculuk. Yani burada hiç öyle eğitim almadım. Bazı oyuncu koçlarıyla çalıştım. Evet biraz fark var. Ne anlamda fark var? Mesela bana daha hani... Yani pardon lafını kestim. Estağfurullah. Şöyle fark var. İngilizce'de çok güzel bir kelime var. Dilettante diye. Bazıları da dilettanti der. Bu da şu demek. Mesela sen bir kamera aldın. Tamam mı? Çok güzel bir Leica kamera aldın. Bir şeyler çekiyorsun ve direkt kendini ilan ediyorsun. Fotoğrafçıyım ben. Yani okey tamam kameran olduğu için ve Leica olduğu için ya da neyse ve bir şeyler çektin diye hemen fotoğrafçı olamazsın. Ama o bir dilettant. Yani aslında Anladım. içi boş. Yani sadece yüzeysel anlamda. Yani şimdi Los Angeles'ta da çok var. Ben oyuncuyum. Ülkede yani neden, nasıl? Burada da çok var ama eğitim şeyinde yani mesela atıyorum Ivana Çabuk olsun, Eric Morris olsun. Yani bu insanlarla çalışıyorsun. Yani Eric'le 4 sene boyunca çalıştık. Yani şimdi gidip de 4 sene boyunca çalıştığım, metodunu anladığım, öğrendiğim falan filan adamın sistemine ya da metodunu gelip de okey tamam ben artık Eric Morris öğretebilirim. Yani şimdi burada biraz onunla fazla karşılaşıyorsun bence ya da anladım. yani Ivana'yla gitmiş 3 hafta bir şey yapmış sonra burada Ivana Çabuk metodunu öğretiyorum ya da anlatabiliyor muyum? Evet, biraz zarif anlatıyorsun ama anlaşılıyor ne dediğin. Peki, bir filmi 3 günde çeken Jet Roger Corman beyefendiyle Roger çalışıyor. Corman evet. Bir de başlarda yani. Bu 140 dakikalık dizilerle ilgili mesela Roger Bey'le konuşsan o buraya zank diye gelip çalışmak istemez mi? Yani bence çok mantıklı bulur. Yaptığımız Mantıklı şeyi. bulur. Evet. Yaptığımız şey çok Peki mantıklı onunla bulur. çalışırken bir de kariyerinin başları ya bakış açını değiştiren bir şey yaşadın mı hiç? Ya da onunla çalışmanın buraya bir faydası oldu mu? Buraya faydası oldu mu bilmiyorum. Sanmıyorum.
Ama yani benim için kesinlikle faydası oldu. Yani Roger çünkü yani şöyle. Hatırlıyorum ben Malezya'dayken artık ailem Malezya'dayken ben üniversitedeydim. Daha Los Angeles'a taşınmamıştım. Ailemi ziyarete gittim Malezya'da ve arabadayım annemle. Ve anneme konuşması yapacağım. Bak yani işler benim için ciddi. Yani ben gerçekten Los Angeles'a gideceğim ve ne yapmam gerekiyorsa, ne iş yapacaksam yapacağım ama oyunculuk yapacağım. Annem böyle sessiz kaldı falan filan. Sonra dedi. Bak oğlum tamam. Yani her zaman ne olursa olsun arkandayım ama lütfen gidip de orada böyle saçma sapan abuk subuk böyle salak filmler çekme. Ben de okey tamam merak etme falan filan. Sonra gittim 6 ay sonra ki filmin adı da cool'du yani Blood Coast diye bir film anladın mı? Yani kan sahili ya da kan kıyısı gibi böyle bir senaryo geldi. Allah Allah okuyorum ama yani içinde de böyle bir garip bir şey var. Çünkü daha Roger Corman'da yazmıyorlar, gizliyorlar. İşte bir ahtapot var, bir köpek balığı ahtapot gibi bir şeyler falan filan. Ben hay Allah nasıl çekecekler acaba bunu? Neyse audition'a gittim. Felaket bir audition verdim ama Roger oradaydı. Evet. 2010. Roger da orada. Sonra anladım. Roger Corman kim? Yani şimdi Roger ki çok güzel bir belgesel var. Corman's World diye. Roger Corman Tarantino olsun, James Cameron, Jack Nicholson, Ron Howard bütün bu insanları yetiştiren herif. Ama nasıl yetiştiriyor? Bayağı ucuza kapatıyor seni. Onu da ucuza kapatıyor. Hadi gel film çekelim. Zaten senin derdin film yapmak, film çekmek. Herif de seninle beleşe film çekiyor. Tabii bu Jack Nicholson'lar falan filan hepsi onunla böyle saçma sapan filmler yapmışlar. Tabii annemi aradım. Anneme söylemedim ya ahtapot. Blood Coast diye bir film bayağı aksiyon falan filan. Sonra filmin ismini değiştirdiler. Film Sharktopus oldu. Dedim yani şimdi Sharktopus yani al tam dediği film kategorisini anladın mı? Sharktopus. Ama güzeldi yani Roger yani bayağı çok güzel hikayeleri var, çok güzel anıları var. Ve aynı zamanda yani güzel. Yani şimdi başka birinin dandik filmi olsaydı muhtemelen bunu yapmazdım ama Amerika'da harbiden çok saygı duyuyorlar herife. O yüzden yani cast yönetmenleri falan filan hepsi soruyor Roger nasıl bir adam falan. Senin Çin'de ve Meksika'da da filmin var. Hı. Meksika, o saçma filmi Meksika'da çektik. Ha bu Meksika'daki bir de Çin'de filmin var. Sonra Roger gene beni aradı bir gün. o Çin'deki de mi Roger? O da Roger. Kerem ne yapıyorsun? Türkiye'deyim abi. Askerlik bitti. Bir 9 saat duş aldım. Sonra 3 gün sonra yani ne yapacağım, ne edeceğim, hayatımı ne yapacağım falan filan düşünürken bir telefon geldi. Ve Roger. Kerem ne yapıyorsun, neredesin? Türkiye'deyim, hayırdır? Ha ne güzel, Türkiye Çin'e daha yakın. Ne oldu? Gel Çin'de bir film var, senin oynamanı istiyorum. Atla gel. Tamam abi, senaryoyu yolladı falan filan. Ben de dedim yani, okey 2 ay Çin'de yaşamak olur. O yüzden Çin'e gittim. Peki bu gezme halin senin daha da devam yine Amerika'ya gidiyorsun geliyorsun ondan haberim var. Daha da başka yerlere gidiyor musun bilmiyorum ama bu gezme hali sence artık senin kaderin mi? Yani böyle bir Galiba. Sürekli hep başka bir adresin olacak galiba değil mi? Galiba öyle. Peki Türkiye'deki ilk işin Güneşi Beklerken. Evet. Bir röportajında o dönemler kendini çok yorduğundan bahsediyorsun. O şeyden mi bu? Metotla ilgili bir şey mi yoksa Güneşi beklerken için? Aha. Yok. Neden? Kendini niye yordun o zaman? Ya yok yani şeref meselesinde bayağı yıpranmıştım ama Güneşi beklerken yani çünkü ilk dizi, heves, heyecan yani senaryoda ne yazıyorsa yapıyordum anladın mı? Yani Ocak ayında hadi denize atlayayım ya da oradan atlayayım yani anladın mı? Ve böyle bayağı sakat şeylere hep yani salak heyecanla her şeye okey dedim. Sonra en sonunda yani 50 küsür bölüm çektik. 40. bölümde bir gözüm minnacık kaldı. Kulağım, duyma şeyim %50 kaybolmuş. Yani anladın mı? Öyle yıprattım kendimi. Bayağı ağzıma sıçtım yani. Boks aslında zaten hayatındaymış ama bu şehir arkandan gelecek dizisi için 1,5 yıl boks yani 1,5 yıl sadece bunun için mi boks eğitimi aldın? Ya.
Evet, yani güzel olan şey o projeyle alakalı. O proje Amerika'dan bir arkadaşımdan gelmişti, hikayesi. Sonra çok hoşuma gitti. Evet, yapmak istiyorum böyle bir şey falan filan derken. Ama birinin yazması lazımdı. Ondan sonra işte Ay Yapım aldı. Ondan sonra Ece Yörenç bayağı dünyasını değiştirdi, develop etti falan filan. Ama yani o projeyi yapacağımı biliyordum. Yani hiçbir şey kabul etmiyordum, hiçbir şey okumak istemiyordum. Doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum ama 1,5 sene boyunca evet, yani 6 ay Amerika'da Tony Jeffries diye çok güzel olimpiyat bir boksör var. Onunla 6 ay boyunca çalıştık. Sonra burada Burak Uğur'la çalıştık falan filan. Bayağı Avni Yıldırım, sonra işte şampiyon. Sen bir de Muhammed Ali'nin hayranıymışsın. Evet, çok severim. Yani Muhammed Ali, Bruce Lee, bence bu adamlar çok özel insanlar. Çünkü yani tam efsane sporcular ama aynı zamanda felsefeleri çok acayip. Yani yani filozoflar yani aslında bir nevi. Hele Bruce Lee'nin bir takım cümleleri, şeyleri çok acayip. Yani o yüzden Muhammed Ali de öyle. Yani zamanında işte Vietnam Savaşı'na gitmemesi, yani çok sağlam bir aktivistti. Bu haftaki sorumuz kiminle spor salonunda 2 saat ter attıktan sonra İskender gömmeye gidersin? İlk seçeneklerimiz İbrahim Büyükak'la mı gidersin? Okay. Yoksa Nilperi Şahinkaya'yla mı? Şimdi Nilperi'yi çok seviyorum. Aynen. Ben de. Çok seviyorum. İbrahim'i de çok seviyorum. Peki hiç Nilperi'nin hiç yemek yedin mi Nilperi'yle? No. Yemedin mi? Yani yediysen bile şu an hatırlamıyorum, tuhaf yiyor demek ki. Yok, bayağı yiyor yani. Ha, bayağı yiyor. Ama güzel yiyor. Ha. Güzel yiyor. Sadece kuzu yemiyor. Yani İskender yiyeceksiniz. hadi İbrahim olsun çünkü Nilperi'yi çok görüyorum. Evet. İbrahim Büyükak'la mı yoksa İrem Helvacıoğlu'yla mı yersin İskender'i? İbrahim'le devam edeceksin galiba. Evet. Anladım. İrem'i de çok severim. Ama İskender yiyeceğini sanmıyoruz İrem'in. Gördüğümüz bence kadarıyla. İrem yer. Yer mi? Yer. Okey. Sen ama İbrahim'le devam ediyorsun. Yeah. İbrahim Büyükak mı, Şükrü Özyıldız mı? Ay, canım Şükrü. Bence Şükrü yemez. Hele spordan sonra asla yemez. Somondan İskender yaptırırım ben ona. Öyle bir şey yapar yani. Ballarıyla. Evet, ki sen biliyorsun yani çalıştığın. 2 sene ya. 2 sene. Her akşam somon yedi ya. Peki kim? Şükrü mü? Yok, İbrahim. İbrahim'le devam ediyoruz. Şükrü'yle başka bir şey yaparım. O bizi ilgilendirmez. Peki İbrahim Büyükak mı, Margot Robbie mi? Bunu bilerek mi soruyorsun? Ha, you Hikayeyi biliyor musun? Yok, hikayeyi bilmiyorum. Ha, bilmiyor musun? No. Ne hikayesi Gerçekten bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum. Margot Robbie ile aranda bir şey olursa bırakıp giderim ben. Gerçekten bilmiyor musun hikayeyi? Vallahi Bak sana okey, o zaman sana çok Bilen tatlı. var mı? Bir saniye. Bilen var mı? Şöyle, ben bir dönem Los Angeles'ta şoförlük yapıyordum. Ha. Ama şöyle bir şoförlük, yani şimdi ajanslar var ya, bizim burada nasıl ajanslar var, orada da büyük ajanslar var. ICM, CAA, UTA falan filan. Bir tane de bir ara 3 kişiyle bir ev paylaşıyordum, yani 4'ümüzdük. Bir tanesi de ajansta çalışıyor, ICM'de. Çalışıyor. Ben o dönem işsiz kaldım. İşte auditionlara gidip geliyorum ama aynı zamanda paraya ihtiyacım var falan filan. Sonra arkadaşım geldi, dedi ya sana müthiş bir iş bağladım. Nedir iş? İşte bu ajanslarda yurt dışından gelen oyuncular, genelde İngiltere ya da Avustralya'dan gelen oyuncuların ehliyeti olmuyor ya da yol bilmiyorlar, yapmıyorlar ve yani görüşmeleri gitmeleri lazım, auditionlara gitmeleri lazım ve bir şoföre ihtiyaçları var. Okey, ne güzel. Günlüğü de $75. Okey dedim, müthiş, okey, harika. O yüzden başladım işte. Dan Fogler çok bu yeni Harry Potter'daki kilolu abimiz, onunla böyle bir 3 ay birlikteydik falan filan derken sonra Rachel Hurd-Wood vardır. İngiliz, çok iyi bir İngiliz oyuncu, aktris. Onunla birlikteyiz 2 hafta ve yani ister istemez yani arkadaş oluyorsun, yakınlaşıyorsun. Yani onlar da bir yer bilmiyor, otele bırakıyorsun. Otelde ama otele gitmek istemiyor. Gel çıkalım bir bara falan filan. Herkesle böyle çok güzel kanki oluyorsun, arkadaş oluyorsun. Sonra Rachel
işimiz bitiyor, havaalanını bırakacağım. Şey dedi, ya çok yakın bir arkadaşım var. ICM'de değil, CAA'de, o da başka bir ajans. 2 haftalığına gelecek Avustralya'dan. Onunla sen şey yapar mısın? Yani şimdi ben menajerime söyleyeceğim, ayarlayacak falan filan. Okey yaparım yani, neden olmasın? Okey, işte 3 gün sonra işte telefon geldi. İşte Margot kim bilmiyorum falan, daha hiç meşhur falan da değil. Auditionlar için gelecek. Okey, havaalanına gidiyorum. Sonra bekliyorum nerede yani, kim bu falan filan. Sonra Margot çıkıyor. Sonra biz Margot'yla 2 hafta boyunca işte auditionları, yani bir audition'ı vardı, işte laf geçiyoruz, ediyoruz falan filan. Ve yakın olduk. Sonra gitti, sonra geri geldi. Ondan sonra zaten New York'a ilk dizisi falan filan ama şey... Peki. Margot. İbrahim mi? Margot? İbrahim. İbrahim Büyükak mı? Mert Yazıcıoğlu mu? Hadi Mert'i çok severim. Tamam, Mert'le devam ediyoruz. Mert Yazıcıoğlu mu? Natalie Portman mı? Natalie Portman, kusura bakma Mert ama yani bayağı dolu bir insan Natalie. Yani, dolu bir insan. Yani bayağı helal olsun dediğim aktivistlerden. O zaman Natalie Portman'la gidiyoruz. Çünkü güzel bir sohbet İskender'i olur. hak etti tatlı kız. Peki Natalie Portman mı? Anıl İlter mi? Hayır yani... Hayır mı? Hayır. Anıl'ı da çok seviyorum ama her gün görüşüyoruz. Ve Anıl'la İskender yemek full bir rakı sofrasına döner. Ve evet yani... Aynen, anladım. Ertesi gün gene ben çıplak, cam kırık bir vaziyette uyanırdım. Peki Natalie Portman mı? Hugh Jackman mı? Hugh Jackman. Hugh Jackman. Evet, çok beğendim. Jackman'la tanıştın. Tanışmıyoruz ya, hiç şoförlüğünü yapmadım. Estağfurullah ya, belki bir yerde karşılaşmışsın. Hugh Jackman mı? Sarp Bozkurt mu? Sarp. Neden? Sarp. Hiç tanıştın mı Sarp'la? Ya tanışmadım ama çok tatlı birine benziyor ya. İyi bir insan. Gerçekten bu kadar yetenekli, aşırı yetenekli bir oyuncu. Evet, çok yetenekli bir oyuncu ve çok komik. Çok komik bir insan. Sarp. O yüzden Sarp'la. Evet. Peki Sarp Bozkurt mu? Mila Kunis mi? Yok. Sarp. Yok yani aynen. Kötü bir insan bu. Evet. Sarp Bozkurt mu? Neslihan Yeldan mı? Neslihan. Neden? Evet. Onunla tanıştın mı? Evet, tanışıyorum. Okey. Ondan. Okey. Neslihan Yeldan mı? Emilia Clarke mı? Neslihan ya. Neslihan dedi. Neslihan mı? Bige Önal mı? Bige. 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 Neden? Yani dünyanın en tatlı insanı çünkü. Peki Bige mi? Jessica Biel mi? Bige. Neden? Jessica'yı niye? Hayır. Yani anladım. Bige mi? Alican Aytekin mi? Bige. Bige mi? Marion Cotillard mı? Bige. Bige mi? Robert Downey Jr. mı? Robert Downey Jr. Kusura bakma Bige, Robert Downey Jr. Neden? O da ilginç bir insan bence. Çok Bence ilginç de. bir insan. Robert Downey Jr. mı? Anne Hathaway mi? Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. mı? Scarlett Johansson? Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. mı? Helen Mirren mi? Sen bunu biliyor musun? No, denk geliyor. Bence dünyanın en seksi kadınlarından biri. Ha. Yani hayatı. Şu an sadece değil, hayatı. Anladın mı? Anlamadım. Anladım. Yani ben çok seviyorum. Hanımefendi hayranısın sen zaten. Evet. Ve bayağı büyük hayranısın. Evet. Okey. Ve seksilikten kastım yani sadece fiziksel değil yani. Evet, anladım. Kadın oyunculuğu, performansı, hayatında yaptığı her şey yani. Bütünüyle. Yani seksi demeyelim daha, ya o çok doğru olmaz. Çekici, yani beni çeken. Charming mi? Charming. Charming diyebilir miyiz diye şey yaptım. Tabii charming. Çünkü kelime pek bilmez İngilizce. İyi oldu yardımcı Charming olman. olur. Çok iyi. İşte biz de böyle tatlı insanlarız. Peki o zaman Helen Hanım'dır diye tahmin ediyorum. Helen Hanım mı, Monica Bellucci mi? Helen. Helen Hanım mı, Hande Erçel mi? İskender mi yiyoruz hala? Buradan sonrası beni ilgilendirmez. Hande.
Hande Erçel'le o zaman ne yapıyorsanız yapıyorsunuz. Peki Aynen ve Sen Çal Kapımı ile sen böyle yavaş yavaş bir komedi türüyle artık ilişkilendirilmeye başladın diyebiliriz sanırım. Öyle mi? Ve bence öyle. Ya Aynen zaten öyle bir tür. Net. Sen Çal Kapımı bizim işte yaz dizisi diye tanımlanan o şeyin içindeymiş gibi ama romantik komedi. Onda da tatlı bir hatta çok eski Yeşilçam matematiği varmış gibi işin içinde biraz sanki. Okey. Öyle. Okey. Sözlüğüme girdim, inşallah onu alacağım. Dolayısıyla sen de bu komedi türüyle iyi ilişki kurduğun gibi görünüyor. Sen nasıl hissediyorsun bunun içinde? Yani benim için yeni bir şey değil. Şeyi de düşünürsek. Yani benim yani işte oyunlar olsun, o olsun, bu olsun. Yani bir sürü... Evet ama biz işte öyle... Ya tabii. Bizim için öyle değilsin ya, sen bildiğimiz bayağı hatırlı jönsün yani. İşte böyle ciddi rollerde işte Kerem. Bence jön kelimesi bir hakaret ya. Öyle mi? Bence öyle. Ay, hakaret etmek için söylemedim. Yo, biliyorum ama yani sence öyle değil mi? Sen jön yani... Evet. Anlıyorum dediğini. Mı? Evet. Ama senin anladığın şey yani onu demek anlıyorum. istemiyorum. Evet, seni anladım. Ya yani komedi zevkli bence komedi biraz şey gibi ya. Yani şimdi 150 dakikayı falan filan düşünürsek yine artık biraz şey oldu. Yani böyle ağır bir dram yapınca hele bu dizi koşullarında yani zamanın çoğunu mutsuz mu geçirmek yoksa zamanın çoğunu gülerek, eğlenerek biraz anladın mı? Yani şimdi şey var, ben caz dinlemeyi çok severim. Bence komedi de caz gibi yani anladın mı? Yani güzel bir doğaçlama sekansına girebilirsin. Birden bas girer, birden o girer, o çıkar, başka bir şey girer ve hep bir eşlik yani paslaşıyorsun habire. Yani komedide bunu çok güzel yapabiliyorsun ama dramda elbette dramda yapabilirsin. Ama oradaki şeyin daha bir katı, daha klasik müzik veya bilmiyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani... Bu koşullarda komedi türünde daha rahat hissettiğini söyleyebiliriz. Evet galiba. ama yani şimdi şöyle bir şey vardı. Yani şimdi komedi dizilerine bakarsan dünya çapında hiçbiri de 25 dakika 30 dakikadan fazla sürmüyor. Yani ne diyor bu? Yani insana 30 dakikadan fazla gülmemeli. Yani 150 dakika olunca biraz yani yani çık yani artık bitti. 5 kere o diziden yani 5 katı ya. Evet. Normal ölçüsünün 5 katı. Biraz zorlayıcı. Peki Eflatun filmini çekip bitirdiniz. Yazarı ve yönetmeni Cüneyt Karakuş. Evet. Fakat bu kadar bilgi var elimizde bu filmle ilgili. İlk bağımsız filmin mi Kerem? Ya, Türkiye'de evet. Aha, Türkiye'de. Yani evet. Peki nasıl hissediyorsun? Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Nerede, ne zaman göreceğiz? Bir festivale katılacak mı? Yani biliyorsun pandemi oldu falan. Aynen. Bilmiyorum. Filmi izlemedim. Ama bence güzel olan filmle alakalı çok naif bir film. Genelde böyle yani şimdi buradaki bence bağımsız kafası yani ya böyle aykırı olmalı ya hard olmalı yani öyle bir kafa var ya yani bağımsız film yapacağım ne yapacaksın yani işte tamamen başka bir karakter kafaları var ya yani o bu değil ki ben de o kafalardaydım yani bağımsız yapacağım hard bir şey yapacağım ya da gerçekten yani bilmem ne ama sonra bu senaryo gelince wow dedim yani böyle de güzel naif bağımsız filmde olabiliyor o yüzden Cüneyt'e destek olmak istedim yani çünkü ilk başta yani üzücü olan çoğu zaman haberimizde olmuyor. Kafalılarına giriliyormuş galiba. Ya bu oyuncu asla zaten bunu kabul etmez. O yüzden klasik bilmem neye verelim. Yani aslında hayır. Yani ne kadar yani o yelpaze ne kadar renkliyse ve değişikse o zaman o kadar iyi oluyor ya. Bu da yani çok ilgimi çekti. İlginç bir film olacak bence. Güzel bir film olacak. Ama bakalım ben de bilmiyorum. Yani oynadım çıktım bir daha da bir şey görmedim. Umarım iyi sonuç verir İnşallah. Ki yani devam senin de cesaretin kırılmaz bu konuda. Birleşmeden iyi bir şey çıktığını herkes görürse çünkü gelir. Tamam oluyormuş demek ki demeye başlayabilirler. Sen uluslararası bir oyuncu olmak istediğini her fırsatta dile getiren bir arkadaşımızsın. Sorulunca evet. Peki bu bir fırsat yaratmakla ilgili bir çalışman var mı? Bir şey yapıyor musun bununla ilgili? Yani dışarıda da bunu sürekli hale getirmek için yaptığın şeyler var mı? Evet. Yani Amerika'da
Zaten bir takım var, menajer, ajans falan. Ki bu Sen Çal Kapımı'dan önce ve pandemiden önce Amerika'dayken bir Amazon'la bayağı bir güzel bir flörtleşmemiz oldu ama ondan sonra yani bakalım yani hiç belli yani bilmiyorum yani Ama şu an yani umudunu hiç yok hiç yani orası Evet, bence de öyle olmalı yani, zaten. Bakalım. Tiyatro düşünüyor musun? Aha. İsterim ama yani şeyi asla yapamam yani sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Yani hem tiyatroyu yürütüp hem başka projeler ya da mesela Nilperi bu konuda olağanüstü. Evet. Yani 2 oyunda oynuyor, dizide oynuyor falan filan. Ben onu yapamam herhalde. Yani eğer tiyatro yapacaksam hele yani tiyatro yapacaksam full ona odaklanmak isterim. Yani şeyi yapamam. Hadi Ama bir dizide yapayım. arasında böyle isterim sadece çok isterim. onu yapacağım bir Aynen. seneye ihtiyacın var. Çok isterim. Tabii ona biraz vakit var gibi. Sen şimdi sadece oyuncu değil yapımcısın da. Ama şunu söyle mesela Yaşamayanların yapımcısı olduğunu zaten biliyordum. Ama Kelebeklerin yapımcılığında olduğunu seninle ilgili çalışırken öğrendim ben Okay. Kerem. Kelebekleri seyrettiniz mi? Evet, Kelebeklerin yapımcılarından biri de Kerem Bürsin. Ve bunu mesela yani sana daha fazla saygı duyduğumu söylemeliyim. Çünkü gerçekten çok beğendiğim bir film zaten Kelebekler. Ya film çok güzel ama yani yani şimdi şeyi de düşünülmesini istemem. O yani kelebeklerin sebebi ya da hiç öyle bir durum yok. Yok, öyle tamamen bir şey destek. Yani Evet ama yani, bunu destekleyebiliyor olman da Tabii. önemli ya. Yani yoksa Tolga'nın çok başarılı. yani Tolga zaten yani Evet. Tolga'yı bırak her şeyi kendi başına halleder, yapar, bitirir. Evet. Müthiş. Peki hep kafanda olan bir şey miydi bu yapım? Yoksa böyle bir hayat seni artık bir yapımla da ilgilenmen lazım gibi bir noktaya mı getirdi? Yo, hep kafamda vardı. Yani bu işte pazarlama falan filan onları da okuduktan sonra yani hep böyle bir hayalimdi. Yani zaten yani şimdi eminim daha fazla oyuncu artık piyasamızda yapımcı olur. Ama artık o kadar normalleşmiş bir şey ki bu yurt dışında. Biraz da mantıklı bence bir oyuncunun yapımcı olması. Yani o yüzden hep yapmak istediğim bir şeydi. O yüzden yani bence yani tam oyuncusun, güzel kazanıyorsun, yapıyorsun, ediyorsun falan filan ama yani geri vermek de lazım bir şekilde piyasana. Anlatabiliyor muyum? Evet yani bu pazarı büyütmek için Evet. zaten en iyi yöntem orada. Evet ve yani yani bu sadece yani ben nasıl daha fazla kazanırım ya da hayır hiç alakası yok. Daha ziyade yani daha fazla insanı nasıl dahil edersin ve şans verirsin falan filan kafası bizimki. Evet bence çok gayet iyi. Pandemide bir şeyler karaladığınla ilgili bir şeyler duyduk ettik ama bu yazarlıkla yazma ile ilgili de var mı bir niyetin? Var. Yazıyorum. 4 senedir bakalım. 4 sene. Ne yazıyorsun peki? Film. Ya bir hedefin var mı şu tarihlerde Yok, falan? yok. Ne zaman bitersin? Aynen. Müthiş. Kapris. Ne? Kapris. 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 Evet. Bravo. Röleve. Löleve. Çok yakın. Röleve. Röleve. Sen manyak mısın ya? Ne demek olduğunu biliyor musun? Rölevenin. Şey abi işte motorun... Ne abi? Röleve ne? Eskizin içi... O röpriz olmasın. Okey. Röneve olabilir Ben mi de dedi? röneve... Okey tamam. Ha. Röneve. Pardon ben röleve... Ölçü almak. Ölçü almak. tamam. Röneve dedi. Ben ama röleve dedim. Ben demin bilemedim demek ki arkadaşlar. Ağzına tüküreyim Cansucuğum. Kişniş. Kişniş. Sürekli şarkı değişiyor. Kişniş. Piş. Kişniş. Ha evet. Kadim. Kadim. Müzik var mı? Gerçekten var mı? Ben çok iyiyim bu oyunda. Kadim Okey, ama kolay tamam. arkadaşlar. Röp de chambre.
Röp de chambre. Röp de chambre. Röt de şam. Ha evet. Söyleyelim mi? Röt de şam. Yaprak. Yaprak. Umay'ı alkışlıyoruz. Eren Bey'i de alkışlıyoruz. Yine kazandı. Herhangi bir şey, bir senaryoda seksist bir şey bulursam yapmam diye bir açıklamam var. Sektöre girdiğin ilk günden beri böyle mi? Yani bu zaten ilk günden beri böyle olmasına da gerek yok. Daha doğrusu şunu sormak istiyorum. Bu müdahaleyi yaptığın zamanlarda ne gibi tepkiler alıyorsun? O kadar üzücü bir durum ki bunu bazen karşı tarafın anlamaması. Ama çoğu zaman bir şekilde anlatabiliyorum. Ama tabii ilk ya hep bu düşüncedeydim. Ama o hani belki sen de bilirsin bilmiyorum ama o ilk böyle projelerde biraz hani şeyin yok ya, bir force'un yok ya aslında. O yüzden okey tamam ama bir şekilde yani eğer ki yönetmen de seninle aynı kafadaysa bir şekilde onu törpüleyebiliyorsun, dengeleyebiliyorsun falan filan ama maalesef bir dizinin bazen komple konusu seksist bir şey olunca orada zorlanıyorsun. Veya yani şeye çok takılıyorum bu aralar yani kadın karakterlerine kız ya işte kızı çağır ya da ya işte kıza bak falan. Yani anladın mı? Yani okey çok belki ama yine de yanlış yani bir kadına kız yani denmemesi lazım gibi rütuşlar yapıyorum. Ama bazen bir içerik tamamen seksist veya yani illa seksist değil de ataerkil bir soruna yani sorunu destekliyorsa veya onaylıyorsa yani bu okey ya da iyi bir şey. Normalleştiriyorsa evet burada bir sıkıntım var. O yüzden evet mümkün oldukça müdahale ediyorum. Tebrik ederim. Zaten kadın hakları konusunda duyarlılığını şöyle bir şeyden de biliyoruz biz. Amerika'daki Inspire Justice diye bir oluşumdan kadın hakları üzerine önemli isimlerden koçluk almışsın. Alıyorum hala. Evet. Hala devam ediyorsun. Peki senin yurt dışında karşılaştığın insanlarda Türk müsün gibi bir şeyle karşılaşıyor musun? Çok. Burada peki tersi bir şeyle karşılaşıyor musun? Şimdi. Hala. Yok şimdi değil. İlk geldiğinde karşılaştın mı? Çok karşılaştım. Evet. Oraya gelince mesela daha bak sıkıntı şu oluyor. Mesela yani aslında evet yani hiçbir yer aslında çok Türk olduğumu kabul etmiyor düşününce. Yani çünkü burada orası da aynı sıkıntı. Yani sen Türk değilsin, Amerikalısın. Orada sen Türk değilsin falan. Yani sıkıntı oluyor. Evet. Peki bununla ilgili böyle bir bunun arada bastığı oluyor mu sana? Yani aidiyet problemini yaratan şey bu olabilir mi? Yok Hiç yani Güzel. yani çünkü merkezim benim. Yani o yüzden nerede olursam olayım yani ne bileyim yani sen nereye ait hissediyorsan o zaman evet, oraya evet, bir de aitsin. kimliğini sen belirliyorsun Yani, zaten. yani başkaları aynen. Evet. Merhaba. Merhaba. Aslı Tükel ben. Aslı Hanım Aslı. merhaba. Merhaba, Aleyna Tilki'ye de gelmiştim belki. Aleyna Tilki'ye de gelmiştiniz. Evet, öyle. Belki oradan hatırlıyorum. Hangi program daha iyi? Tabii ki sizin. Öyle mi? Aleyna'ya da aynı şeyi söylerdim muhtemelen. Aynen tabii ki. Okay, tamam. Aslı dürüsttür. Aslı'nın en kötü özelliği dürüstlüğü, bir de ototape hırsızlığı. Teşekkür ederim. Evet. Ne iş yapıyordun Aslı'cığım? Yok, lise 3'teyim daha. Wow. Biliyorum Okay. Aslı'cığım. Reşittin değil mi sen Aslı? Efendim? Reşittin değil mi sen? Evet, geç başlayınca bir de hazırlık okuyunca. Geç başlayıp hazırlık okudun değil mi? Evet, aralık oldu. Herkesin başına gelen. Klasik sorun. Büyüyünce ne olacaksın? İç mimarlık inşallah. İç mimar inşallah. Hedefim o yönde. Aynen. Evet, Buyurun. biraz heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Buyurun sizi şey yapıyoruz, dinliyoruz. Heyecandan olmuyor olabilir. Haklısın. Hayır oldu. Kestin. biliyor Ben musun? bileceğim inşallah. Temennim o yönde arkadaşlar. Gözde çılgın sözlerle kandırdım Kenan Doğulu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Çok sağ ol Aslı. Hangisinde içmek istersen içebilirsin. Hangisi neydi?
balzamik, tabasco, limon suyu, sirke, tuzlu su. Limon suyu hangisi? Ha, tuzlu su. Sen mi seçiyorsun? Hayır o seçmiyor da. Ha, yani öyle bir şey oluyorsa felaket Yok seçtik yok yani. hayır Okey, yok. tamam. Öyle bir şey Kusura yok. bakma O Aslı. en hafifi tuzlu sudur diye Ha, düşündüm. harikasın. Çok tatlısın Aslı. Evet, iyi ki varsın. İşine bak. Limonlu su hangisiydi? Şu. Tamam Aslı kusura bakma. Aslı kusura bakmıyorsun. Alkışlıyoruz Kerem'i. Ben Hazal. Hazal. Siz de mi Hazal? Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben şehir plancısıyım. Şehir Wow. plancısınız. Hangi şehir? Galiba bu şehirde değil. Evet, ben de onu diyecektim. Hangi Nerede? şey? Genel. Yani şu Genel. an bir yerde iş görüşmesi yapıyorum. Mesela öyle siz söyleyeyim. bir yerle iş ne oluyor? Kütahya'yla mı iş görüşüyorsunuz? Yani daha çok belediyelerde çalışabiliyoruz. Onun dışında özel planlama ofisleri var. Oralarda da çalışabiliyoruz. Aynen. Öyle yani. Soruma asla cevap olmayan Ya, bir cümle Heyecanlıyım da öbeğiyle biraz. bizlerleydi Hazal Daha Hanım. planladınız mı bir şehir peki? Ya da öyle bir projenin içinde bulundunuz mu? okuldayken yaptığımız projeler vardı. Onun dışında yani şu an bir iş yeriyle görüşürsem, beni alırlarsa, yani nerede Ya, planlarım. olursun. O yeteneğe sahibim Evet. diyorsun. Okay. Buyurun Hazal Hanım. İsmini biliyor musun? Şey ya, 7. yıl marşı. 10 değil çünkü kesin. İstiklal Marşı da değil. O ara yıllarda birinin marşı. Değil. Bir daha. Asla fikrim yok. Yani yok. Sen anlayan var mı? Güneş sen anladın galiba. Zabıta türküsü ne? Şarkıyı söyler misiniz? Memories diye bir şarkı var ya. Memories. Anlayan oldu mu bilmiyorum ama. Herkes kafasını mı sallıyor şu an? Anladınız ve biz bilemedik. Çok Ben tebrik ederim. melodiyi bildim de Melodiyi bildin de Hazal Hanım durup dururken bize niye Memories söylüyor ya? ama şey Ben Memories değil. konduramadım. Cat'ten değil. Evet, Marun. Ha, Hazal Hanım biz ikimiz de bilemedik. Sağlık olsun. Hazal Hanım. Ben de Hazal Hanım içsin. Siz de az pislik değilsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Diğer Hazal Hanım'a alalım bugün. Peki Dövmeler siz... çok iyiymiş. Sende dövme var mı? Bende yok. Hiç mi? Hiç yok. Ha. Siz, evet Hazal Hanım. Evet. Bayağı şey, Okey. kullanım kılavuzu gibi. Her şey var. Hazal Hanım, siz interaktif designer'dınız. Aynen. Sizinle ilgili bilmemiz gereken hiçbir şey kalmadı. Dımlayayım ve devam edeyim. Aynen. Yani Türkçe ama rock'a Olur. güveniyorum. Bana güvenme. Ben biliyorum bunu. Biliyorum. Ya of, biliyorum. Eski de bu. Gülben mi? Kurban. Kurban. Duman. Dumandan geliyor. Güzeli gördüm, kalbim çaldı. Seyirci, size helal olsun. Gerçekten hak ettiniz sirkeyi. Afiyet bal şeker olsun. Ben bu kadar hak edilmiş bir sirke daha görmedim. Afiyet olsun. Alkışlıyoruz Hazal Hanım'ı. Çok sağ olun. Merhaba. Adım Deniz. Öğrenciyim. Deniz Hanım. Öğrencisiniz. Evet. Beslenme ve diyetetik öğrencisiyim. Ne? Beslenme ve diyetetik. Aa çok güzel. Çok Güzel. zengin olacaksınız inşallah. Nerede okuyorsunuz? Bilgi. Ne? Bahçeşehir. Bahçeşehir. Bahçe. Ben niye duymuyorum Kerem? Belki sesim az geliyordur yani. Yo Kerem duyuyor, ben Sen duymuyorum. iyisin. Ha, Sen iyisin, ben yaşlıyım. tamam. Mumluyum. Gördün mü asıl 3 puan kim? Buyurun. Senlik. Ben senlik. olamam. Bana ellerini ver. Hayat seni güzel. Tuzlu su.
Çok tebrik ediyorum. Müthiş hımladınız. Vallahi ilk kez bu kadar desem yalan olur. Hiç şey olan oldu mu? Susan. Ya da böyle Yok olmadı. Hiç mi? İlk sen. kimse olmadı mı? Kimse olmadı. Ben bundan korkuyorum çünkü. Tuzlu sudan mı? Evet. Yok canım bundan olmaz. Gerçekten mi? Olursa da güleriz artık. Bravo! Alkışlıyoruz Kerem Bey'i. Tuzu da dibinde bıraktı. Cemal Bey merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Hıdır Köktürk. Merhaba Hıdır Bey. Sizin mesleğiniz neydi? Ben bir dernek başkanıyım. Hangi? Bir dakika. AÜTED. 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 Autet. Evet. Açılımı nedir? Az Ünlüleri Teselli Etme Derneği. Tam olarak ne yapıyorsunuz mesela? Yani böyle bizim kimliğini ortaya çıkarmayan arkadaşlar var. Böyle partilere, galalara katılıyorlar. Aha. Orada kıyıda köşede az ünlü arkadaşlara abi sen neler yapıyorsun? İzledim şurada çok güzeldi falan. Mesela Kerem Bey o az ünlülere Yok girmiyordur diye canım tahmin ediyorum. estağfurullah. Peki, Biz oraya giremiyoruz, orası tutulmuş falan. Bizim derneği oraya sokmuyorlar. peki ne kadar kazanıyorsunuz? Yani biz böyle hayır işi yapıyoruz aslında. Böyle işi Türkiye'de mi? sanat ilerlesin diye. Moral veriyoruz. Alttan inceden eleştiriler de yapıyoruz. Böyle sanat kurulumuz var. Aynen. Gerçekten çalışılmış pozisyon. Şarkınızı hımlayın Hıdır Bey. Neydi ya? Hıdır mıydı? Dırdır Bey. Ey gönlüm. Güzel şarkı ama. Devam edeyim mi? Bildiniz. Oğlum oraya bir daha döneceksin işte. Burada insanlar yaldır yaldır gidiyordu. Sirkeyi verelim beyefendiye. Teşekkürler, çok sağ ol. Afiyet olsun. Kerem Bey'i kusturana kadar bugün fonti. Şaka. Ha, sen sirkeyi seviyorsun. Ondan. Cemal'e teşekkür ediyoruz. Hanımefendi sizi tanıyalım. Bir saniye gözlüğünüzü çıkaralım. Neden? Göz makyajımız görünsün. Hayır ya. Hadi. Şaka yaptım. Geri takayım. Yo hayır. Böyle de çok iyi, öyle değil. İsminiz ne? Mina. Mina Hanım. Deminki Mina siz miydiniz? Evet. Olsun. Hala aynı Mina. Hala aynı Mina'sınız. Öğrenciyim. Öğrencisiniz. Üniversiteye başlayacağım. Eylül'de. Ne istiyorsunuz üniversitede? Ben yurt dışına İspanya'ya gidiyorum. İspanya Wow. mı okumak istiyorsunuz? İspanya'da Komple okuyacağım. bütün memleketimi okuyacağım. Aynen. Bölüm ne istiyorsun? Digital business. Digital business. Digital- Design and innovation. Devamı da var da. Ha? Digital business diyelim biz. Devamını merak ettim ama Design onu and innovation. Design and Innovation. Neyi Seninle dizayn ilgisi var edeceksin? mı? Sana Göreceğiz yarar gibi. artık. Yani Hayır ama bir digital... başlayayım sonra bakarız ona. Ha, sen ismi sevdin gidiyorsun. Aynen biraz öyle oldu. Vallahi iyi. Bir şeyinden tutunmak lazım. Evet. İsmi Yoksa de olabilir. seçilmiyor zaten. Aynen, çok zor. İnşallah kısa sürede İspanya'da yardırırsın. Nerede Mina. İspanya'da? Barcelona. Okey. Bekleriz. Sen okumayacak Yani. bu. Barcelona'ya gidecek. Bu okuma gibi bir niyeti yok Mina. İnşallah okursun. Güzel, güzel. Biz Annem burada sarıldı. sanki annen bilmiyor. Sen zaten büyük ihtimal İspanya'dan vazgeçeceksin. YKS'ye giren var mı? İşte girdim. Ha. Evet. Ha, sen yeni girdin bir de. Evet, Peki. 2016'da girdim. Neden nasıl İspanya? geçti? Neden İspanya? Neden İspanya? Çünkü alkışı seviyorum. İspanya. Ha? Yani çünkü pek yok aslında. Seviyorum İspanya'yı. İspanya seviyorsun. Aynen böyle 6. sınıftan falan beri hayalimdi yani 6 senedir. Ay ne Onun için güzel, inşallah. Gittiniz mi daha önce ailece İspanya? Ailecek değil, annemle gittim. İspanyolca için yaz kampına gitmiştim. Aa, Bir de çok güzel. okulla falan da gittim Senin yani. YKS nasıl geçti? Çok zordu. Çok mu zordu? Evet, özellikle TYT bayağı zordu yani. Ama çok çalışmamıştım. Onun için pek söylemem. Olsun, sen zaten İspanya'ya gideceksin abi. Evet. Yani biraz öyle o kafadaydım ya? açıkçası. Sen Ben kendimi denemek için meslek falan. neydi lan? Asla tekrar edemeyeceğim. Digital business. Digital Aynen. business. Çok iyi bir iş ya. İnşallah çok zengin olur. İnşallah bölümün adı kadar paran olur. Umarım ben de ileride buraya gelip derim bunu ben yapıyordum, bunu ben yapıyordum. Aynen. Bir de bitir gel, orada da konuş. Evet. Peki Mina bize hangi şarkıyı acaba? Ha? Söylemeyeyim de şarkıyı bulmamaya başladım. Aa, çok zekice. Şeytanın aklına gelmez, gördün mü? Hangi Bu İspanya şarkı? işi oldu, ben sana söyleyeyim. Ama hangi şarkı diyorsunuz yani? Çok doğrusun, çok doğru. Çok doğru. Başlıyorum.
Yerli mi yabancı Ablacığım mı? bir hafta Yani. bizde kalabilir mi Mina? Bir şey deneyeceğiz. İstediğin kadar diyorsun. Anne sevgisi işte bak görüyor musun? Yani gerçekten. Buyurun Mina Hanım sizdeyiz. Başlıyorum. Lütfen. Hadise. 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 Eurovision şarkısı. Tak tak. Malzemeyi ilk defa içmiyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sezon finalinde bu Öbürü çok neydi? kötü. Ne o? Tabasco. Ve su. Evet. Yani sen bilirsin. Seç Gerçekten birini. kötü mü? Hepsini denedin mi sen? Hepsini ben 2 yıldır içiyorum ya. Ha. Ne demek denedin mi sen? Tabasco'yu içtin mi? Evet. Şu çok mu kötü? Evet. O Ama sarımsak şeyi var onun. Sarımsak çok seviyorum. İç o zaman. Tabasco'yu içiyor. Kendi istedi. Alkışlıyoruz Kerem'e. Ve Kerem Bürsin kazandı yine gördüğünüz gibi. Her şey olduğu gibi bunu da kazandı bu adam. Kerem ayağına sağlık. Programın sonuna geldik. Bitti, Ha, bitti program. mi? Evet. Okey, inanılmaz. müthiş. Yani aslında bu program bitmez ama tutuklanacak herkes. Onlar Okey. Çünkü ona çeyrek var. Gerçekten sonunda yan yana gelebildiğimiz için Aynen, çok sonunda. mutluyum. İyi ki geldim. Çok sağ ol. Hanımlar beyler sezon finalini yapıyoruz. 1-2 ay sonra tekrar buluşacağız. O sırada akıllı olun. Kendinize dikkat edin. Allah aşkına keyfinize bakın. İyi eğlenin. Bir dahaki artık ne zamana? Eylül'e kadar. İyi akşamlar.